Merhaba güzelliklerim, benimle birlikte örmeye hoş geldiniz. Bugün bu renklerle yapacağız bebek yeleğimizi. Bakın böyle iki tane ip kullanacağız. Bu iplerim 300 metre olan iplerden. Polosu Sandy Baby iki tane bu ipten kullanıp size güzel bir yelek modeli anlatacağım. 3 milimde bir tığ kullanacağım. Şöyle bakın göstereyim. 3 milimlik bir tığ ile öreceğiz. İpimiz çok kalın olmadığı için ince bir ip olduğu için 3 milim tercih ettim. O zaman ne yapalım? Lafı fazla uzatmadan hemen örmeye geçelim. Şöyle tığımızla ipimizi bir buluşturalım ve 72 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 72 tane zincirimi çektim. Bu 6 aydan 1 yaşa kadar olabilecek ölçülerde anlatacağım size. Her 6 ay için 4 zincir ekleyin. Mesela 1,5 yaşa çıkartacaksanız 4 zincir daha. 2 yaşa kadar çıkartacaksanız 4 zincir daha, yani 8 üzerine katlayarak bu şekilde büyütebilirsiniz yeleğimizi. Bakın şimdi 1, 2, 3. zincire batırarak bir trabzan yapacağım. Tekrar sıradakinden bir trabzan. Bu baştaki zincirimizi de sayarak devam edeceğiz. 3 oldu. 12 tane buraya trabzan yapacağız. Sayımız 12. İki, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sıkı örüyorsanız tığınızı 3,5 numarada yapabilirsiniz. 12 tane ön için ayarladım. 1, 2 zincir çektim. Tekrar sıradaki zincire batırdım ve yine trabzan yaptım, bakın. Ve 12 tane de kol için bırakacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane de kol için trabzan ayarladık. Şu sağ köşede bu yaptığım sayılar yazacak. Karıştırırsanız oradan da takip edebilirsiniz. 1 2 zincir çektim. Şimdi yine başlayacağız trabzan yapmaya. Arka için 22 tane trabzan yapacağız. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22 tane güzelliklerim. Böyle bunu da arka için ayarladık. 1 2 zincir. Şimdi ikinci kolumuz için 12 tane trabzan yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane de
İkinci kolumuz için trabzan yaptık. 1 2 zincir çektim. Şimdi ikinci önümüz için de 12 trabzan yapacağız. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane de ikinci kolumuz için trabzanları yaptık. Şöyle bakın, ilk zeminimizi oluşturduk. 4 tane artırma noktası belirledik. Bakın 4 tane artırma noktamız var. Şimdi 1 2 3 zincir çekerek örgümü çevirdim. Sadece bu zincir çektiğimiz yerlerde işlemimiz var. Geri kalan ara kısımlar düz olarak devam edecek. Birinci zincirimiz, ikinciden batarak ilk zincirime doğru gideceğim. Hepsine birebir batarak trabzanlar yapacağım. Böyle. Ve bu. Bakın ilk zincirimi gördüm. Bu sırada 2 tane, bakın burada 2 tane trabzan yapıp 1 2. Bu yaptığımız 2 zincir büyük geliyorsa gözünüze bir zincir çekin. Ya da 2 tane sıkı zincir çekerek şimdi buraya yine 2 tane daha trabzan yapacağız. 1 ve 2. Şöyle 4 tane artırmış oldum. Öbür 3 yerde de 4'er tane aynı şekilde artırma yapacağız. Bir yerde ne yapıyorsak öbür 3 yerde de aynı işlemi yapacağız. Hemen oraya geleceğim şimdi ve size tekrar göstereceğim. Şöyle. Bakın şimdi. 2 zincirim yine burada. 1 2 tane trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim ve yine 2 tane trabzan yaptım. Ve öbür 2 yerde de aynı işlemi yaparak sıramı tamamlayacağım. Şuraya sona geldiğimizde bakın, bu zincirin tepesine muhakkak batmalıyız. Çünkü bu bizim bir trabzanımızdı. Bakın şöyle. 1 2 3 zincir yaptım. Çevirdim. Şimdi yine bu 2 zincir çektiğim yere kadar hiçbir şey yapmadan dümdüz geleceğim. Bu sırada bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan olarak artışımızı devam ettireceğiz. Bir sırada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Bir sırada bir zincir, bir trabzan, bir zincir. Yani bu şekilde artırmamızı dengeli bir şekilde götüreceğiz. Hemen geliyorum oraya. Şöyle bakın, geldim. Şimdi burada 2 zincirim var. Bu sefer bir trabzan, 1 2 zincir, bir trabzan. Ve öbür 3 yerde aynı işlemi yapacağım. Şurada bakın şöyle bir dönüş olmaya başladı. Gördünüz mü? Oluşum başladı. Evet arkadaşlar, bu sırayı da tamamladım. Bakın şöyle şeklimiz oluşmaya başladı. Şimdi bu sırada bakın ilk yaptığımızda 2 trabzan 2 zincir 2 yaptık. Bir üstte 1 trabzan 2 zincir 1 trabzan. Şimdi 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan olarak artıracağız. Yani bir sırada birli, bir sırada ikili artırmalar yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi bu sırada toplamda 16 tane birden artırmış olacağız. Bir sırada 8, bir sırada 16 tane artırmış oluyoruz.
Ve toplam bunu 10 sıra öreceğim. Eğer 6 ay daha büyük başladıysanız 11 sıra yapın. 6 ay daha başladıysanız 12 sıra yaparak tamamlayabilirsiniz. Şimdi burada 2 trabzan yapacağım. 1, 2, 2 zincir, yine 2 trabzan. Bu kadar basit bir şekilde ilerleyecek burası. Şöyle bir tane daha yapayım. Bakın. Gördünüz mü? Şimdi bunun üstüne bir trabzan, iki zincir, bir trabzan. Böyle 10 sıra tamamlayalım ve gelelim. Evet güzelliklerim, robamız hazır. Bakın şöyle. Şimdi 10 sıra, bakın artırma sırası yaptım. Şu birinci sıramızı da eklediğimizde 11 sıra olacak. Artırmalarımız 10 sıra. Şimdi kolları bırakacağız. Önleri ve arkayı birleştireceğiz. Yani şöyle şu şekilde devam edeceğiz. 1, 2, 3. İlk zincire kadar yine hiçbir şey yapmadan sadece trabzanlarımı yaparak ilerleyeceğim. Şimdi ilk zincirime gideyim. Evet, şimdi bakın burada iki zincirimizin olduğu yerdeyiz. Buraya iki tane trabzan yaptım. Kolu bıraktım, bak kolu bıraktım, öbür zincire kadar getirdim ve buraya da iki tane trabzan yaptım. Ve bakın kol yerimizi açmış olduk. Gayet güzel ve büyük bir kol yeri oldu. Bunu da kolu biraz ferah tuttum. Şimdi öteki zincirimi görene kadar yine birebir trabzanlarımı yaparak gideceğim. Evet, zincirimi gördüm. Yine içine iki tane trabzan, 1 ve 2. Bakın. Burayı bıraktım ve öbür zincirimi aldım. Yine iki tane trabzanımı yaptım. Şimdi sıramın sonuna gideceğiz ve dönüşte örneğimizi kurmaya başlayacağız. Evet, sıramın sonundayım. 3 zincir çekip örgümü çevirdim. Şimdi başlayacağız örneğimizi yapmaya. Birinciye batmadım. İkinciye bir trabzan. Üçüncüye bir trabzan. Dördüncüye bir trabzan. Bakın 2, 4. Şununla birlikte 5 oldu. Şöyle. 1, 2 zincir çektim. Tığıma ipimi aldım. 3 trabzanlar kullanacağız. Yani örneğimizi 1, 2, 3. Şimdi birinciye batırdım. Yarım çektim. İkinciye batırdım. Yarım çektim. Üçüncüye batırdım. Yarım çektim. Bakın şöyle. Ve hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tekrar ipimi aldım. Şimdi sıradaki üçlüdeyim. Bakın birinciye batırdım. Yarım bir trabzan, ipimi aldım. İkinciden yarım bir trabzan, ipimi aldım. Üçüncüden yarım trabzan. Hepsini birlikte çektim. 1, 2, 3, 4. Şimdi yine 1, 2, 3 tane de bakın tığıma ipimi aldım. Yarım çektim. İkinciden aldım, yarım çektim. Üçüncüden aldım, yarım çektim. Ve hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 trabzan kullanacağız. Birinciye yarım, ikinciye yarım, üçüncüye yarım. Topladım. Örneğimiz bu. Sona kadar bu işlemle geleceğiz. Sonda belki ufak bir ayarlama yapabiliriz kalan sayıya göre. 1, 2, 3, 4.
Örneğimiz pratik. Bende zor iş yok. Şimdi şurada ikinci kol altına geldiğimde bakın burada bir ayarlama yapacağım. Şimdi burada bir iki tane kaldı. Öbür kolumu yaparken 3 denk gelmişti bakın şöyle. Şimdi önü düzgün getirebilmek için buradaki geçişte şurada 2 tane ile tamamlayacağım. Yani 2 tane örnek toplayacağım. Öbür tarafa bir tane geçersem sonda bir tane noksan bırakacak. Onu koltuk altında düzeltmiş oldum. Buradaki geçişten siz de ayarlayabilirsiniz. Çünkü aynı sayılarda yaptığımız için bu öbür tarafta aynı denk gelecektir. O yüzden burada hemen o bir taneyi 2 tane toplayarak ayarlamış oldum. Şimdi sona düzgün gitmiş olacağız. Hani bir eksik bir fazla batmış olabilirsiniz. Ona göre yine bir ayarlama çekersiniz. Bir ilmek azaltmaktan veya çoğaltmaktan hiçbir şey olmaz. Şimdi sona gideceğim. 1 2 zincir çektim. Bakın sonda 1 2 3 4 5 kaldı. Çünkü öbür önle eşit yaptığımız için burada sayı tam denk geldi. Bakın 5 taneyi yine yapma. Düğme deliği yapmayacağım. Zaten trabzanların araları. Evet, sonra geldiğimde bakın 5 trabzanım denk geldi ayarlama yaptığımız için. Şimdi burada yine 5 tanenin üzerine birebir batalım. 2 3 4 zincirle 5. 1 2 3 4 zincir çektim. Hemen sıradaki çektiğim 4 zincire sık iğne ile bağladım. 1 2 3 4. Sıradaki zincirin içine bir sık iğne ile bağladım. 1 2 3 4. Sıradaki zincirin içine bağladım. 1 2 3 4. Sıradaki zincirin içine bağladım. Bakın böyle. Bu bölümümüz sadece zincirlerden oluşuyor. 4 zincir, bir sık iğne. 2 3 4. Sıradakine sık iğne. 1 2 3 4. Örneğimizin ikinci sırasındayız. En sona geldim. Bakın burada da 1 2 3 4 zincir çekeceğiz ve beşli trabzanımızı yapacağız. 1 2 3 4 ve zincir tepesi, tek kanat girmek istemiyorum. Şöyle 1 2 3 örgümü çevirdim. Bir taneyi bakın baştaki hep zincirimiz. 2 3 4 ve 5, artık saymayalım. Şimdi her 4 zincirin içine 3 trabzan yapalım. 1 2 3. Sıradaki zincirin içine 3. 1 2 3. Sıradaki zincirin içine 3. 1 2 3. Her zincir boşluğunun içine 3'er tane trabzan yaparak bu sıramızı da böyle tamamlayacağız. Örneğimizde 3. sıramız. Evet, bu sıramı da tamamladım. 1 2 3 zincir çektim mi örgümü çevirdim. Bu sıramızı tamamen trabzan yapacağız. Örneğimizde 4. ve son sıramız. Bütün trabzanlara birebir batarak sıramızı tamamlayacağız. Burada bir şey yok. Örnek çok kolay. Büyük bir ihtimalle bir ipte yetecek gibi duruyor ama sanki bana biraz öyle gibi geldi. Çünkü 300 metrelik bir ip. Şu aradaki zincirlerden dolayı belki bir tane ip yetebilir gibi. Bakın böyle birebir trabzanlar yaparak yine sıramızı tamamlayacağız. Şöyle. Evet, sıramızın sonuna gidelim.
Dördüncü sıra ve son sıra tekrar yeniden ilk sıraya dönüp devam edeceğiz. Evet, bu da tamam. Ve örneğimizin bakın 4 sıradan oluşan kurulumunu tamamladık. Şimdi örneğimizi yeniden başlayacağız. Yani önce 5 trabzanı örelim. 1 2 3 baştaki zincirle birlikte 5. 1 2 zincir. Ne yapacaktık? 3 trabzan üzerinden aldım. Yarısını aldım. Tekrar ip attım. Yarısını aldım. Tekrar ip attım. Yarısını aldım. Şöyle. 1 2 3 4. Şimdi yine 3 trabzan üzerinden. Yani örneğimizin aynısını yapıyoruz. Bir karış boyuna gelene kadar örüyorum ben. Boylar gayet ideal oluyor güzelliklerim. Hani şey değil, yaptığım yelekler benim 6 aydan 1 yaşa kadar yapıyorum ama biraz da büyük oluyorlar. Yani şey değil, sayılarım benim gayet güzel sayılar. O yüzden bir karıştan uzun yaptığınızda zaten çok uzun olur. Çocuğa etek gibi giydirmenin bir anlamı da olmaz. Zaten bir karıştan sonra eteğinde bir de oyalama yapacağım. Gayet güzel bir boy olacak. Yani boşuna ip israfı yapmamış olacağız. Şimdi dediğimiz ölçüye kadar örelim ve gelelim. Evet arkadaşlar, bakın bu boya geldi. 1 2 3 4 5 tane örnek yaptım. Üçlü trabzan sırasını da hazırladım. Bakın şöyle. Şimdi kenar tığlamasına geçeceğim. Ben şu önü de tığlayacağım. Bakın şurayı da tığlayacağım. Yakayı da, bu önü de tamamen başladığım noktaya gelene kadar tığlama yapacağım. İsterseniz sadece eteklerini ve kol ağızlarını yapabilirsiniz. İsterseniz de bütün etrafını dolaşabilirsiniz. 2 tane zincir çektim. Son trabzanıma bakın, şu tepeye 1 2, ikinci trabzana bağladım. Hatta şöyle yapalım, durun, trabzan bağlantılarına yapalım. Açılmasın araları, şöyle. 1 2 zincir çektim. Aynı yere 1 2 trabzan yaptım. Şu birinci boşluğu bırakıp ikinciye geleceğim. Bunu istediğiniz aralıklarla ayarlayabilirsiniz. Bakın şöyle minik bir tığlama. 2 zincir, boşluğun içine 1 2 trabzan. Trabzan boyunuz eklerken kısa geliyorsa son trabzanı biraz uzatarak tığlayabilirsiniz. 1 2 zincir ve yine buraya 1 2. Bir atladım. İkinciye bağladım. Bakın. Tığlamamız bu. Şimdi buradan başlayacağız. Yakaya kadar. Yakada da göstereceğim. Şimdi yakaya kadar yine gidelim. Şimdi bakın, yakaya geldiğimizde aynı şekilde buradan da devam edeceğim. Şu tepedekine 2 taneyi yaptım. Burada bakın zincirlerin üzerine batacağız. Şurada hemen yakına batacağım. Şöyle ipimi de saklamak için 2 zincir. Bakın aynı yere 2 tane burada. Şuradan 1 2 atladım. Üçüncüye. Şöyle göz kararı ayarlayın burayı da. Hani ne bol ne de dar olsun. Şöyle 1 2 üçüncüye. Burada böyle. Yakamızda bakın aynı düzende tığlayarak geldim. Böyle oldu. Şimdi buradan aşağıya inip buradan da etek uçlarında yapıp tığlamamı bitireceğim. Kolları da aynı şekilde tığlayacağım. Buradan da bakın aynı, hiç sistemi bozmadan devam ediyorum.
Şöyle. Evet arkadaşlar, bakın kollarını da aynı şekilde tığladım ve yeleğimizi bitirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel ve kibar bir yelek oldu. İpi 2 kat yapıp bir de zincir çektim ve bir ipten şu kaldı. Yani pompon yapmak istersek yetmeyecek. O yüzden ikinci ipi açmak zorunda kalacağız. Ama uçlarına bir boncuk, tahta boncuk falan taktığımızda başka bir ip açmamıza gerek kalmadı ve yeleğimizde böyle güzel, kibar bir şey oldu. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Abone değilseniz abone olup benimle kalın. Ben öbür ipi de açıp belki pompon da yapabilirim. Şu an düşünüyorum. Çok kibar ve kolay bir yeleğimiz oldu. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için.